uygun fiyatlı ve Samsung bir telefon istiyorum ve aldığımda beni 2-3 sene götürsün diyorsunuz, ancak burada baktığımızda çok fazla seçenek var. Ama hangisini alayım derseniz, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda daha öncesinde hiç yapılmamış bir içerikle, yani uygun fiyata alınabilecek en iyi Samsung telefonları kısa inceleyeceğiz. Burada çok fazla telefona yer vermeyeceğim. Gerçekten fiyatını hak eden ve aldığınızda uzun vadeli götürecek telefonlardan bahsedeceğim. Normalde geçtiğimiz senelerde uygun fiyatta, yani 5.000-10.000 bandında Samsung tarafında çok başarılı telefonları göremiyorduk. Fakat bu sene Samsung her segmentte oldukça başarılı diyebilirim. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Bu telefonların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Bu telefonların hepsinin detaylı incelemeleri kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlara koyacağım veya kanala giderek oradan izleyebilirsiniz. Sizce bu serinin devamı Xiaomi gibi farklı markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Şimdi alınabilecek en ucuz Samsung telefonla başlayalım. Listenin ilk sırasında Galaxy A05'i görüyoruz. Arka kapaktaki çizgili yapı ve bu yeşil rengin gayet yakıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hem arka kapak hem de çerçeveler plastik. Malzeme kalitesi giriş seviyesi bir cihaza oranla bence başarılı. Elde tutarken elden kaymayan ve ele oturan bir cihaz diyebilirim. 8.8 mm kalınlık ve 195 gramlık ağırlığıyla tek elle uzun süre yarım saat 1 saat kullandığımız elimizi biraz ağrıtabiliyor. Ekran tarafında da 6.7 inçlik PLS ve HD Plus bir çözünürlüğü görüyoruz ve bu fiyat bandında çok da eleştiremeyeceğim 60 Hz'lik bir tazelemeye sahip. A04'e oranla en önemli geliştirmesi kesinlikle işlemcisi. Donanım kısmında alt seviye bir Exynos işlemciyi artık görmüyoruz. MediaTek Helio G85 A05'te kullanılmış ve 4 GB RAM'in yanında 64 GB'lık bir depolamamız var. 1 TB'a kadar da hafıza kartı desteği ile bu depolamayı artırabiliyoruz. Geekbench'te tek çekirdekte 400, çoklu çekirdekte de 1300 civarında bir puan almayı başarıyor. Oyunlarda PUBG'de akıcı grafiklerde 40-45 FPS bandında rahatlıkla oynatabiliyor. 50 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera portre fotoğraflar için derinlik algılama kamerası. Aslına bakarsanız burada tekli bir kamera var diyebilirim. Düşük ışıkta çok bir şey beklemeyin. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir kameramız var. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Listenin ikinci sırasında 6000 bandının en iyi telefonu A05s önümüze çıkıyor. Bu telefonun incelemesi şu anda yok. Haftaya yayında olacak. Ama öne çıkan özelliklerine baktığımda 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlüğü ve 90 Hz'lik tazeleme ile gelmesi bu telefonun bu fiyat bandı için en önemli artılarından ve Snapdragon 680 gibi 6 nanometrelik verimli ve giriş segmentin en başarılı işlemcilerinden biri A05s'te var ve 4 GB RAM 128 GB depolamayla da birlikte geliyor. Kamera olarak A05 ile çok benzer diyebilirim ama hareketli çekimlerde titreşimleri çok engellediğini söyleyemeyeceğim. Sonuç olarak 5000 TL bandında bir telefondan bahsediyoruz ve bu fiyat bandında çok bir kamera beklentiniz olmasın. A05'e oranla en önemli artısı ekran ve işlemcisi. Genel dengesiyle sadece Samsung içinde değil, bu fiyat bandının en iyi telefonu olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Listenin 3. sırasında da Galaxy A15'i görüyoruz. Tasarım olarak da genel hatlarıyla güzel bir cihazla beraberiz. Kamera modülü kasa yapısıyla burada yine S serisinin izlerini Galaxy A serisinde de görebiliyoruz. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Buradaki yapının çok kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim. 6.5 inçlik Super AMOLED Full HD Plus bir ekranı burada görebiliyoruz ve 90 Hz'lik bir tazeleme de bu ekranda kullanılmış. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 diyaframla gelirken İkinci kamera 5 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş ve Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Kamerada OIS desteği yok. EIS ile beraber Full HD 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Helio G99'u A15'te görebiliyoruz. Uygun fiyatlı giriş seviyesi bir cihazda bu işlemci çok önemli bir artı. 5000 mAh batarya 25 Watt hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Fakat kutu içeriğinden bir
adaptörün çıkmaması burada önemli bir eksi. Android 14 ve One UI 6'yı görüyoruz. Mono bir hoparlör var. Ses yüksekliği de ses kalitesi de ortalama düzeyde. Yani yine de kötü bir performansı yok. Parmak izi okuyucunun giriş segment bir cihaza oranla gayet hızlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Son sırada da 10.000 TL yani 200 euroluk bir bütçe ile Galaxy A25 önümüze çıkıyor. Özellikle bu sarı rengiyle ben buradayım diyor. Köşeli hatları ve genel tasarım itibariyle de S serisinde andırıyor. Alıştığımız Samsung tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arka kapaktaki mozaik detaylar ışık altında da daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Ekran kısmında da 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz'lik bir tazeleme bu ekranda kullanılmış. HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler bu ekranda yok. Ama Samsung gerçekten kaliteli bir panel kullanmış. Ekran oldukça canlı ve renk başarımı da oldukça iyi bir ekran. Parlaklık kısmında da 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. A25'te Exynos 1280'in güncellenmiş bir haliyle karşılaşıyoruz. Günlük kullanım uygulamalar sosyal medyada tam olarak ideal bir işlemci diyebilirim. Uygulama açılışlarında arayüz performansında bir tekleme, donma, kasma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Oyun tarafında da PUBG'de hangi ayar olursa olsun 30 FPS stabil bir deneyim veriyor. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve OIS desteğine sahip. F1.8 diyaframın yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel f2.2 ve Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Sıfırdan 100'e bu bataryayı 1,5 saatte doldurabiliyoruz. Güvenlik kısmında da hem yüz tanıma hem de parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Parmağı dokundurduğumuz anda ekran kildinden kurtuluyoruz. Tekleme, algılamama gibi sorunlar yaşamıyoruz. Hızı da orta seviyede. Suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılığı yok. Dostlar, şimdi en önemli kısım, bu telefonlardan hangisini almak daha mantıklı dediğinizde, eğer benim bütçe sınırım 6000, bunun üstüne çıkmak istemiyorum diyorsanız Galaxy A05 oldukça mantıklı. Fakat genel deneyimi ve 90 Hz ekranıyla tasarım olarak da daha şık bir telefon olan A05 ise zorlamak daha mantıklı diyebilirim. Hem ekranı hem donanımı hem de 128 GB depolamasıyla en ucuza alınabilecek en iyi telefon ve A05 ile 05S'in 2 yıl Android, 3 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Bu kadar uygun fiyatlı cihazlarda böyle bir güncelleme desteğinin olması da gerçekten çok önemli bir artı. Fakat benim kamera olarak da ekran kalitesi yönünde de beklentim yüksek. Bütçemde 8000 bandında ise Galaxy A15 çok iyi bir tercih diyebilirim. Ekran ve yonga seti bu telefonun en önemli noktası. 15000 bandında olan Note 10 Pro ile aynı işlemciyi kullanıyor. A15'in biraz daha üstünde A24'de görebiliyoruz. A15'e oranla tek artısı OIS desteği. Fakat giriş segment bir cihazda kamerada OIS'in çok büyük bir farkı olmuyor ve A25'e de aralarında çok az bir fiyat farkı olduğu için 10.000'e çıktıysa kamera için alacaksanız kesinlikle A25. Odağınız performansa A15 A25'ten de daha iyi bir performansa sahip. Burada olabilecek en düşük bütçe, yani 5000'den 10.000'e kadar alınabilecek en iyi Samsung'ları birlikte inceledik. Bu cihazlar dışında başka bir Samsung'a da bakmanızı önermiyorum. Çünkü fiyatlarını en çok hak eden en ucuz Samsung'lar bunlar. Sizce bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli ve bu telefonlar içinden sizce hangisi daha mantıklı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.